Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımızın stüdyosunun resmi açılışını yapmış oluyoruz. Bugüne özel güzel bir program hazırladım. Bugün merakla beklenen Volkswagen T100 serisinin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Oldu ki birinci bölümü izlemediniz. Şuraya yukarı bir yere link koyuyorum. Birinci bölümü mutlaka izleyin. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya başlayalım. Hatırlayacağınız üzere aracı almaya karar verdikten sonra trenle New Jersey'ye gidip uçakla Houston, Texas'a uçmuştum. Oradaki arkadaşlar sayesinde Houston'da hareket etmem çok kolay oldu. Şimdi bu resim çok önemli çünkü bütün işler burada boka sarmaya başlıyor. Biz alırken dikkat etmemişiz ama römorkun gördüğünüz gibi sağ arka tekeri patlak. Karavanı römorkun üzerine bindirince teker iyice yere yapıştı ve anladık ki teker patlak. İlk aşamada burada aklımıza gelen şey acaba tekeri söküp tamirciye götürüp tamir ettirip gelsek mi falan olsa da internetten baktık, çok yakınlarda bir tamirci vardı. Dedik hiç uğraşmayalım, direkt oraya araçla gidelim. Orada hallederiz. Oraya gittik. Sahibi çok delikanlı, efendi bir abi çıktı. Bize çok yardım etti oradan. Adam dedi ki ben şimdi size bu tekeri tamir eder veririm ama en fazla 20 dakika yol gidersiniz. Çünkü bu teker bilye dağıtmış. Gerçekten de tekere şöyle dokunup bir sağa sola oynatınca tangur tungur sallanıyordu. Yani adamın dediği doğruydu. Durum böyle olunca biz de römorku kiraladığımız şirkete telefon ettik ve durumu anlattık. Dedik ki İzin verin, biz burada hem tekeri tamir ettirelim hem de bilyeleri değiştirelim, yolumuza çıkalım. Onlar da yok dediler, öyle olmaz. Bizim kendi servisimiz var, onu bekleyeceksiniz. Servisimiz gelip o işlemleri yapacak. Tamam mı? Tamam. Tabii servisin gelmesi gece oldu. Çocuk sağ olsun bayağı bir uğraştı ama maalesef bizim ihtiyacımız olan parça elinde yoktu. Parçayı almak için de saat çok geçti. Mağaza kapanmıştı. Ertesi günü bekleyecektik. Ertesi gün kalktık, biraz Houston'ı dolaştık. Houston çok güzel bir şehir. Texas da genel olarak güzel bir eyalet. Benim bayağı hoşuma gitti. İnsanları New York'tan oldukça farklı, çok sıcakkanlılar. Fakat hava da aşırı sıcak. Yani alışık değilseniz gerçekten bütün gün klimanın altında oturasınız geliyor. Beni biraz bunalttı diyebilirim. Ama eğer sıcakla ilgili bir şikayetiniz yoksa problem değil. Gene Texas'ın güzel bir özelliği atış poligonları. Eğer atıcılığa meraklıysanız Texas bu işin ideal bir yer. Çünkü diğer eyaletlerde bayağı bir sıkıntılı bir durum ama Texas'ta sadece kimliğinizi göstererek değişik silahları deneyebilirsiniz. Biz de bu fırsattan istifade edip Sig Sauer'ın P226 Navy Edition benim favori silahlarımdan bir tanesidir. Onu denedik. Bütün bu işleri hallettikten sonra yola çıkma zamanı geldi. Şimdi bu problemleri bu şekilde hallettikten sonra yola çıktık. Şöyle bir 2 saat falan geçti. Gayet güzel basıyorum, gidiyorum. Çevre yolu gibi bir yoldayım. Hızım falan her şey yolunda. Şimdi tabii biraz modifiyeci, tünür geçmişimiz var. Yani tövbeliyim. Öyle artık eskisi gibi işte yarış falan kimseyle kapışma bir iş yok yani, yapmıyorum. Ama hani biraz da böyle yolun sıkıcılığı falan şeytan dürttü. Tam ben sağ şeritte gidiyorum. Sol şeritten böyle bir motosiklet tekeri böyle bir teker görüyorum. Böyle işte beni geçmeye çalışıyor falan. Şimdi ilk başta şey yapmayayım dedim ama böyle o da boş değil yani. Kanım kaynadı. Yani pişmanım. Keşke kapışmasaydım ama Ankaralılar bilir. O zamanlar Ankara'da çevre yolu yeni yapılmıştı. Oraya biz Gölbaşı tarafında kapışmaya falan giderdik. Jandarma gelirdi, kaçardık, giderdi, tekrar gelirdik falan. Yani böyle biraz geçmişimiz de var. Neyse ben şeridinde gidiyorum yani. Kimseyle dalaştığım falan yok. Ben gayet normal şeridinde gidiyorum. Baktım ya kapışmaya çalışıyor. Böyle aynadan gözümün ucuyla görüyorum yani yan taraftan. Böyle bir teker. Ben basıyorum, o basıyor, ben basıyorum, o basıyor. Artık ben senin dedim. Oradan çektim 4'e 5'e bir koyarsın. Hani bir asıldım buna. Bizimki tabii kattım bunu toza dumana. Bizimki iptal. Oh, ben şöyle koltuğa yaslanmışım, keyiften dört köşeyim, buna böyle bir güzel koymanın keyfiyle o biçimim yani. Derken abi yanımdan bın diye bir geçti. Abi sen git bariyerlere gir. Oradan otoban gibi bir şey. Oradan karşıya geç. Arada böyle bir çim bölme var. Orayı da geç. Yan tarafta bir de tali yol var. Orayı da geçti. Çita gibi ormana daldı. Aha dedim. Gitti adam. Öldü. Bitti. Ya kurtulmasının imkanı yok. Herif gitti perişan. Öldü, bitti. Boku yedi. Sıçtı. Yani ben de üzüldüm tabii yani. Sonuçta ya benim yüzümden olmadı ama yani ben de biraz olaya iştirak ettim.
Tam böyle eyvah derken güm diye bir ses. Kamyon böyle zıplamaya başladı. Böyle sola çekiyor, sağa çekiyor, sola çekiyor, sağa çekiyor. Ben kıvırcıyorum. Ben böyle yolda uğraşıyorum böyle. Araçta ABS falan yok ama ben böyle pompalaya frene aracı kontrol altına aldım. Zar zor çektim arabayı yolun sağına. Ulan ne oluyor anlamaya çalışıyorum. Kapıyı açtım, aşağı indim. Ulan bizim römorkun arka tekeri yok. Meğersem benim kapıştığım, motorcu zannettiğim şey benim arka tekermiş. Arka teker çıkmış gitmiş. Ben de onunla kapışıyorum. Tekeri biraz sağda solda aradıktan sonra nihayet ormanın içinde buldum. Yani görüntülerden de çok net anlaşılacağı üzere bu tekeri tutan 5 tane bijon var. 5 tane bijonun 4 tanesi kırılmış. Allah'tan gene ucuz atlattık diyebilirim. Bu kesinlikle bu römorkun son derece bakımsız olduğunu gösteriyor. Bütün bijonlar paslanmış, vidalar paslanmış. Tabii hemen telefona sarılıp römorku kiraladığımız şirketi aradım, durumu anlattım. Onlar da orada beklememi ve çekici göndereceklerini söylediler. İlginçtir, 2 tane çekici geldi. Önce birisi geldi, biri daha sonradan geldi. Ben de anlamadım ilk başta ama prosedür böyleymiş. 2 tane çekici gönderiyorlar. Aracı ayrı bir çekiciye, römorku ayrı bir çekiciye alıyorlar. Öyle yapmaları gerekiyormuş. İyi dedim. Yani zaten ben bu römorku indirimden kiralamıştım. Bir 300-350 dolar para vermiştim. Açıkçası adamlara benim masrafım büyük ihtimalle bir 2000 dolar falan olmuştu. Ama bu benim suçum değil yani. Bir de güzel bir uygulama. Böyle durumlarda sizi bir otele yerleştirmekle yükümlüler. Yani sağ olsunlar çekicilerin şoförleri bayağı ilgilendi ve tesadüf tam bu dönemde Teksas'ta bir kasırga söz konusuydu. Teksas hükümeti insanları özellikle okyanus kenarında yaşayan bazı çevreleri içerilere zorunlu göçe maruz bıraktı. Dolayısıyla otel bulmak da çok kolay olmadı ama neticede iyi kötü bir yer bulabildik. Tabii artık bütün bu olanlardan sonra aracı kiraladığımız şirket de anladı ki bu römorkla bizim Teksas'tan New York'a gitmemiz imkansız. Bana dediler ki işte yarın sabah sen tekrar 1,5 saat geriye dön falanca şehre git. Oradan biz sana yeni römork vereceğiz. Ben de tamam dedim. Gece otelde kaldım. Sabah kalktım ve bahsettikleri şehre döndüm. Orada bana güzel bir römork verdiler. Görüldüğü gibi römork sıfır gibi bir şeydi yani çok kaliteliydi. Burada yaşadığım bir problem sonuçta benim karavan çalışmıyor. Yani biz bunu nasıl indirip bindireceğiz şeklinde bir problem oldu. Ama ilk seferde yaptığımız gibi Camalon dediğimiz böyle bir alet vasıtasıyla bunu yapabileceğimizi düşündüm. Bunu kullanarak aracı römorkun üstüne bindirdim. Görüldüğü gibi ertesi gün bu işlemi hallettikten sonra tekrar yola çıktım. Yolun geri kalan kısmı açıkçası çok güzel ve eğlenceli geçti. Bütün daha önce olanları göz önüne alarak şu anda görülen yanan aracın da benim karavan olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Yaklaşık 20 küsür saat içerisinde eve varmış oldum. Yollarda olmak gerçekten çok güzel. Ben böyle uzun yolları yapmayı çok seviyorum. Biraz problemli de başlasa nihayet sağ salim eve varınca gerçekten mutlu oldum. Bu videoda aracı Teksas'tan aldık, New York'a getirdik. Bundan sonraki videoda araç üzerinde çalışmaya başlayacağız. İlk yapacağımız şey bir batarya alıp aracın elektrik aksamını test etmek olacak. Çünkü aracın içerisinde çok fazla fare pisliği dikkatimi çekti. Bazen bu fareler aracın elektrik sistemini kemirebiliyorlar ve bu çok büyük problemlere yol açıyor. Bir aracın elektrik sistemiyle uğraşmak, özellikle oto elektrikten çok anlamayan biriyseniz inanılmaz zor bir şey. Kafayı yiyebilirsiniz yani. O yüzden ilk yapmak istediğim şey bir batarya alıp aracın elektrik sistemini kontrol etmek olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.